Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar 2,5 hafta önce eBay'de bir hesap açmıştım. Sizlere nasıl sıfırdan para kazanılacağını stoksuz bir şekilde göstermiştim. 2-3 tane güzel bulan ürünü listelemiştim ve akabinde hemen satış gelmişti. 107 pound. Peki bugün ortalama olarak 2,5 hafta geçti ve hesapta arkadaşlar inanılmaz gelişmeler oldu. Ama her şeyden önce sistemde nasıl kargo takip problemini çözdüğüm için hesabın nasıl ilerlediğini şimdi sizlere göstereceğim. Şu an o eBay hesabını da açıyorum arkadaşlar ve sizlere o hesabın sadece ikinci haftasının 2,5 haftaya girdi şu an ortalama olarak. Toplamda 1325 pound para kazandığını gördük. Şimdi bu video çok önemli bir video. Neden? Çünkü arkadaşlar inanılmaz derecede kargo takip numarası ile ilgili eksik ya da yanlış bilgiler var ve kesinlikle buna artık el koymam gerekiyor. Çünkü o dedikleri takdirde yaparsanız hesabınızın sağlığı çok riske girecek. Ben birkaç tane video gördüm. Takip sorunu çözüldü. Artık böyle bir problem yok. Ve yine insanlara bir şey satma çabası, yine kargo numara çevirisi, yine kredi vesaire vesaire. Şöyle bir durum var. Sizlere bu videoyu izlediğinizde nasıl bu görmüş olduğunuz hesabı sağlıklı bir şekilde yarım milyon poundluk bir hesabı çevirdiğimi adım adım göstereceğim. Bu arada daha demin gösterdim o 100 pound'ı açtığım hesap bu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Takip numarasını doğru girdiğiniz takdirde eBay'de inanılmaz derecede ön plana çıkacaksınız. Hadi lafı daha fazla uzatmadan hadi bilgisayarın içerisinde sizlere süreci göstereyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu görmüş olduğunuz hesap size açmış olduğum o ilk başta 2,5 haftaki hesap. eBay'de şu an limitimi yarım milyon pound'a çıkardım. 400.000 pound'a. Bu ne demek? Ben 400.000 pound'luk ürün listeleyebilirim demek. Düşünsenize arkadaşlar. Yani bana ait olmayan on binlerce ürünü algoritmada hangisini sattığını bildiğim için listeliyorum. Listeledikten sonra ürün satılıyor. Ürün satıldıktan sonra bu ürünü ben müşteriye sistem otomatik olarak gönderiyor ve bundan sonra da çok rahat bir şekilde arkadaşlar sistemde eBay bana ödemesini yapıyor. Hatta eBay bana her gün düzenli olarak arkadaşlar ödemelerini yapmaya başladı. Yani buradaki senaryoda artık düzenli olarak her gün eBay ödemelerini yapıyor bana. Şimdi bu çok güzel bir şey ama önemli olan şey burada ben daha kargo takip numarasını çözemedim. Peki kargo takip problemini çözemeden eBay'de devam ederseniz ne olur? Ya da diğer arkadaşların anlatmış olduğu kargo problemlerini çözdüm dedikleri formülü denerseniz ne olur? Gelin sizlere bunları kısa bir şekilde anlatayım. Şimdi birinci senaryo sahte takip numarası. Bunu yaparsanız ne olur? Arkadaşlar bunu yaparsanız bir müşteri der ki ürün bana ulaşmadı. eBay sizden kargo numarası ister. Siz sisteme kargo takip numarasını girersiniz. O sahte çevrilen numarayı. Ondan sonra eBay bakar der ki bu numara takip edilemiyor. O yüzden 100 poundluk satmış olduğunuz bir ürünün iadesini müşteriye yapmış olursunuz. Artı bu kısım çok önemli. Hem eBay'den 100 pound müşteriye parasını gönderirsiniz. Hem de satın aldığınız diyelim o ürünün fiyatı 50 pound'tu. 50 poundluk ürünün parasını da Amazon'dan aldığınız için sizin cebinizden çıkacaktır. Buradaki senaryoda yapabileceğiniz bazı önemli noktalar var. Yorumlarda bir eBay yazdığınızda benim size vereceğim bir PDF olacak. Bu PDF'in içerisinde müşterilerle nasıl iletişime geçeceğinizle ilgili çok önemli bilgiler mevcut. Bu bilgiler sayesinde belki case'i kazanma ihtimaliniz çok yüksek olmasa da bir ihtimaliniz var. O yüzden orada yazan mesajları doğru şekilde müşteriye ulaştırdığınıza emin olun. Aksi takdirde hem eBay'den satış yaptığınız parayı hem de arka tarafta Amazon'dan satın aldığınız ürünün parasını kaybetme ihtimaliniz var. Lütfen bunları doğru şekilde yaptığınıza emin olun. Gelelim ikinci senaryoya. İkinci senaryo benim yeni böyle ortalama son benim video çektikten 2-3 hafta sonra yayınlanan bazı videolar. Bunlar işte sizlere UPS, USPS, DHL gibi firmaların kargo çevirilerini yapabileceğinizi söylüyor. Şimdi çoğu arkadaş diyecektir ki abi iyi tamam o zaten eBay'in istediği değil mi Akıncım öyle değil miydi zaten eBay bunu istemiyor muydu? Zaten bilmem firması bilmem danışmanlığı inanılmaz derecede çok danışmanlık var. Bunlar zaten bana bunu sağlıyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Trucker Fest'i ben ilk kurduğum zamanlarda yaklaşık 3-4 yıl önce zaten aynı şeyi yapıyorlardı. Şimdi niye ben yapmıyorum ya da biz niye yapmıyoruz şu anki aşamada neden yapmıyoruz? Çünkü eBay bunu desteklemiyor. Desteklenmediği bir şey insanlara satmanın bir manası yok. Çünkü kargo çeviriyi sisteme giremediğiniz zaman
teknik olarak yapmış olduğunuz çevirinin bir mantığı yok. Bu ister benim yazılımım olsun, ister başkasının bir yazılımı olsun. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey buradaki senaryoda eBay platformunda satış yapıyorsak eBay bizden ne istiyorsa onu eBay'e sunabilmek. Arka tarafa baktığımızda bu yani şeyi çok iyi anlıyorum. Herkes bir şeyin yardımını sunmak istiyor ve bir şeyi pazarlamak istiyor. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Sonuçta siz de oturup araştırıp onlarca saatinizi verip insanlara çözüm araştırdığınızda elbet bunun bir karşılığını almak isteyeceksiniz. Bu genç girişimci arkadaşlar gerçekten takdir ediyorum ama anlatılması gereken şey bu şekilde de olmuyor. Yani teknik olarak eBay kabul ediyor ama yaparsanız hesapta verilen kargo takip numaraları daha önce UPS, USPS'in üzerinden verilmiş müşterilere takip numarası. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. Siz müşterinizin adresi diyelim Londra'da, size verilen adres de teknik olarak Londra'da olacaktır ama başka bir adreste olacaktır. Ve müşteri eğer derse ki yine bana ürün ulaşmadı. Siz diyeceksiniz ki tamam al takip numarası burada, ben eBay'i listeliyorum. Bu numarayı kullanabilirsin. Ama müşteri inatla diyecek ki ikinci sefer ya ürün gelmedi. O zaman ne yapacaksınız? O zaman eBay diyecek ki dur ben şu takip numarasına bir bakayım. Müşterinin adresi örnek veriyorum falanca diyelim Türkiye'den anlayan arkadaşlar için söyleyelim mesela. Diyelim ki İstanbul Beşiktaş'ta adres gözüküyor. Ama baktığımız zaman ürünün gittiği yer İstanbul Ortaköy. Yakın mı mesafeler? Birbirlerine çok yakın ama aynı adres değil. Şimdi diyeceksiniz ki ama onlar bana bu adresi de takip numarasını verdi. Arkadaşlar bakın kimin ne yaptığından daha çok yaptığınız şeyin ilk önce mantığını anlamanızı sizden rica ediyorum. Teknik olarak başkasına gönderilen bir kargo numarası size veriliyor ve siz bu numarayı eBay'de UPS'in numarası ya da USPS'in numarası olduğu için sisteme giriyorsunuz ve yani çok fazla gelen kargo numarasını düşürüyorsunuz. Bakın size uygulamalı olarak gösteriyorum. Daha yeni açtığım bir hesapta yarım milyon poundluk bir hesap haline getirdim. Yaklaşık 2,5 hafta içerisinde. Normalde bilmeyen arkadaşlar varsa bir hesabı bu hale getirmek 1,5 yılınızı alır. Denemesi bedava. Kendinize bir eBay hesabı açın. Ondan sonra bu hesapta ürün listeleyin, satış yapın ve bana deyin ki bu hesabı ben 2 ay sonra yarım milyon pound'a getirdim. Gerçekten bana Instagram Okyanus Akıyım var sayfasından yazın eğer böyle bir şey yaparsanız. Çünkü teknik olarak yapabileceğiniz bir şey değil. Neden bu benim hesapta böyle oldu peki? Çünkü sisteme otomatik olarak saniyesinde kargo takip numarasını girdim. Aynı şekilde ürünün zamanında otomatik bir şekilde müşteriye gönderdim. Müşteriye gönderdikten sonra saniyesinde otomatik olarak müşteriye feedback bıraktım ve bunu yaptıktan sonra da ürünün zamanında ulaştım. Çokça kişinin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Özellikle Amazon'da dropshipping yapmaya çalışan genç girişimci arkadaşlarım kargo takibi ertesi gün süresinde ulaşacağını söylüyor. Bence bunu yapmayın. Belirli bir 3 ile 5 iş günü koyun ki ertesi gün müşteriye ulaştığında zaman müşteri güzel yorum yazıyor. Herkes ertesi gün kargo yazıyor ve müşteri alamadığı zaman hemen kötü yorum yapıyor. Yarın gelmese bile. Çünkü insanlar alırken onu düşünerek alıyor. Ben de öyle. Bir şey almak istediğim zaman kendime ertesi gün gelecekse ona göre alıyorum ve ona göre gerekirse fazla para veriyorum. Hatta kargo ayarlarında benim ertesi gün almak isteyen müşterilere ekstra para ödettiğimi bilirim ve ben sırf bazı dükkanlarımda kargo parasından kazandığım para eBay'de yaptığım satışlardan daha çok olmuştur. Yani bu da işin ayrı bir konusu ama buna değinmeyeceğim şu an. Benim konumuz çünkü kargo numarası. Peki ya iyi hoş her şeyi anlattın. Kargo süresi oldu, çeviri yaptık, onu yapmayın dedim, bunu yapmayın dedim. Peki ne yapacaksın? Arkadaşlar ne yazık ki buradaki senaryoda dropshipping yapmanızın artık çok da doğru bir şekilde yapmadığınız takdirde çok da bir mantığı kalmıyor. Yapamaz mısınız? Yaparsınız ama belirli bir süre sonra kargo numarasını eBay'e girmediğiniz için, ürünü sadece çıktı olarak gösterdiğiniz için eBay dükkanınızın durumu çok düşecektir. Yani standart blow'da kalacaktır. Top rate seller olamayacaksınız. Ya o kadar önemli değil diyebilirsiniz ama ürünler kargo süresi çıkmadığı için, takip numarasından takip edilebilmediği için ya çok case açılırsa case'leri kapatamazsınız ve eBay hesabınız ilerleyen zamanda zarar görür. Aynı şekilde ürün sürekli takip numarası koyulmadığı için ödemeleriniz çok hesaba geç düşer ve her şeyden de en önemlisi eBay dükkanınız yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar trafiklerde. Bu kısım çok önemli. Hatta ben size bilgisayarın içerisinde bu dükkanın nasıl bir tempo ile trafik aldığını göstereyim. En azından hani görsel olarak da bazı şeyleri görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bir şeyi anlatırken bir şeyi yapmak da gerekiyor bana göre. Şimdi bunu yapmadığınız takdirde şimdi bilgisayarın içerisine geldim. Bakın bu hesabı ben 7 Ağustos gibi
gibi bir sürede açmışım ve baktığınızda çok fazla böyle şey yok. Ufak ufak reklamlar çıkmışım. Dükkanın son hali bakın nerelere doğru gidiyor. Neredeyse günlük 150 bin impression alınıyor ve hepsinin oranda ne kadar çok arttığını görüyorsunuz. Hepsi yeşil ve aynı şekilde satışlar da onunla beraber aynı şekilde geliyor ve her geçen gün de artıyor. Peki bu nasıl mümkün? Yani bunu nasıl yapıyorsun? Diğerleri niye yapamıyor ya da yapıyorsa niye bize söylemiyor? Ben size dürüst olayım. Yaklaşık 15-16 seneden beri bu platformda satıcıyım. Hem dünyanın farklı ülkelerinde fiziki olarak bulunarak bu platformlarda satış yaptım. Farklı ülkelerdeki eBay'lerde de satış yaptım ve yaklaşık on binlerce kişinin hesabını yönettim. Ve algoritmanın anladığı eBay'in kazinisi denilen bir sistem var. Bu sistemi doğru anlamadığınız takdirde ne yaparsanız yapın ne yazık ki boş. Burada benim size önerim. Bundan sonra ne yapacaksınız ya da ne yapmanız gerektiğini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben otomatik bir sistem kurdum. Buna kayıt olmak zorunda değilsiniz. Bakın bu otomatik sistemi zaten sadece eski öğrencilerime alıyorum. Çünkü yetişemiyoruz ve inanılmaz derecede dükkanlarında satış yapıyoruz. Hatta bunlar her geçen gün artıyor arkadaşlar. Yani bunu söylememdeki sebep şu. Burada sizlerin gördüğü gibi her geçen gün bunların dükkanlarında inanılmaz derecede satışlar geliyor. Trafikler artıyor ve mümkün mertebe biz hepsini en güzel şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hesaplar benim için şu an arkadaşlar benim hem müşterilerimin hem arka tarafta baktığınız zaman yani bizim müşterilerimizin hesapları ve arkadaşlarımızın hesapları ben mümkün mertebe artık onların hesabına odaklanıyorum ve onların hesabını bu şekilde aktif hale getiriyorum. Çoğu arkadaş bazen bana Instagram'dan yazıyor. Instagram Okyanus Akın Yılmaz'da vesaire vesaire işte çoğu arkadaş diyor ki şu yazılımla işte şey yaptım, çözüm buldum. Şu yazılımda böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman onların size anlatmış olduğu yazılımların sahipleri benim kaç senelik arkadaşlarım. Beraber zaten iş yapıyoruz. Bir şey olsa birbirimizi her zaman zaten mümkün mertebe paylaşıyoruz ve 4-5 sene önceden beri bunu yapıyoruz. Daha yeni değil. Onlar size sadece yazılım tanıtırken ben diyorum ki yazılım sahibi benim arkadaşlarım ve en iyi senaryoyu sizler için arkadaşlar. Elimizden geldiğince şey yapıyoruz. Zaten hani güzel bir şey çıktığında ben de bilgilendiriyorum. Bunu niye size gösteriyorum? Ya bunu göstermemin sebebi şu. Zaten bunu ben de yapıyorum. Yani teknik olarak benim bir şey anlatabilmem için bakın bu dükkanda 77 bin poundluk satış yaptım. Bu benim eski eBay dükkanlarından bir tanesi. Yani oluyor mu? Oluyor. CJ Dropshipping videoları çekiyorlar. CJ Dropshipping kendi sayfasında beni anons ediyor kaç yıl önce. Ya burada eğitimlere baktığınız zaman eBay yazdığınızda bütün eğitimler bizim eğitimler çıkıyor. Diğer satış platformlarında. Yani bunların neden gösteriyorum? Göstermemin sebebi yani aslında CJ ile yapmış olduğum onların kanalındaki video. Burada yine Autodesk'te Lior'la yapmış olduğumuz yayın. Yine Zikanatik'le yapmış olduğumuz yayın. Çok güzel videolar var. Hem onlar kendi kanallarında paylaştı hem de ben de aynı şekilde. Burada sürekli olarak dünyada en çok satılan 3.'üydü sonra 1.'ye çıktı. Sonra da ben şey yaptım. Kursu kaldırdım oradan. Çünkü eskimişti. Yeni çekmem lazım. İngilizce olanı söylüyorum. Burada sizden gelen mesajlar var sürekli olarak. Yani çok güzel yorumlar yazıyorsunuz bana diyor. Çoğu arkadaş burada bir şey netlik getirmek istiyorum. Çoğu arkadaş diyor ki o kadar iyi biliyorsun neden o zaman eğitim satıyorsun ya da neden böyle şeylere başvuruyorsun? Neden kendi işine bakmıyorsun? Anlamanız gereken nokta şu. Sevgili arkadaşlar, bilgi paylaştıkça çoğalır ve hayatta bir şeyleri paylaştığınız sürece ancak o şeylerin daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Ben kendi dükkanlarımda onlarca hepsinde de ayrıyeten satış yapıyorum zaten. Bu bilgileri öğretmek benim bir şeyime gerekmiyor. Yani benden bir şey almıyor. Ben mutlu oluyorum. Niye biliyor musunuz? Bu duyguyu yaşayabilmek için. Size de günlük telefonlarınızı açtığınızda abi 23 yaşındayım. Hayalini, hedefini anlatan bir gencimiz var burada. Hayalleri var. Belki ailesi kurmaya çalışıyor, evlenmeye çalışıyor. Belki anne babasına, belki çocuğuna yardımcı olmaya çalışıyor. Bakın burada anlatmaya çalıştığım şey insanlara dokunmak. Bunun parayla pulla alakası yok. Zaten paramız var. Ama anlatmaya çalıştığımız şey başarılı olmak için diğer insanlardan da başarılı yapman gerekiyor. Bu hayatın şeyi yani verme alma yasasıdır. Bunu hayatınız boyunca eğer yapmadıysanız ne yazık ki olduğunuz yerde sayacaksınız. Ben de 20'li yaşlarımda aman sadece ben kazanayım diyordum. 30'lu yaşlarımda herkese kazandırayım diyorum. Çünkü niye? Bunu yaptığınız takdirde evren
hemen size zaten fazlasını veriyor. Burada bir arkadaşımız diyor ki kendimi size çok yakın hissediyorum. İyi ki varsın. Akın abi hem kendi adıma hem de bugün kadar herkes adına sizlere bize sunmaya çalıştığınız bu değerli bilgiler için minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu yanlış insanlarla dolu olan 3 kuruşluk dünyada sürekli sizin gibi değerli insanlarla tanışıp daha fazla öğrenmek dileğiyle, saygılarıyla. Ben teşekkür ederim, inan. Ve sizin gibi bundan gelen güzel güzel mesajları her gün okumak benim için çok güzel. Bu benim hayatımda sevdiğim, eğlendiğim şeylerden bir tanesi. Belki bu duyguyu siz tam olarak anlamayabilirsiniz. Ne yazık ki. Ama bu tamamen arkadaşlar böyle okuduğum zaman mesela benim çok hoşuma gidiyor. Hayatımda şöyle bir şey yaptım, böyle bir şey yaptım. Sürekli olarak gerçekten aldığım eğitimleri çok hak eden bir insansın. Teşekkürler Akın Bey. Vesaire vesaire. Bir günde bana göndermiş. Ya buradaki olay şu arkadaşlar. Şimdi takip numarasından nereye geldik? Benim bu kanalı açtığımdan beri tek yapmaya çalıştığım şey insanların kişisel olarak finansal özgürlüğünü sağlamak. Ekonomik özgürlüğünü sağlayıp istediği şeyi alıp fiyatına bakmadan hayatını yaşayabilmesi. Ailesi varsa ailesine yardımcı olması. Başkasının hayalleri için çalışmak yerine kendi hayalleri için çalışması. Bu kanalda izleyebileceğiniz gerek eBay, Amazon, Shopify, YouTube, yapay zeka ve aklınıza gelebilecek bütün içerikleri çekmemin tek amacı sadece ben zamanında zaten sizin olduğunuz yerdeydim. Şu an nerede olduğunuzu bilmiyorum ama kendi özgürlüğümü kazanmak için gece gündüz çalıştım. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşadım ve bunu gerçekten yaparken çok zor şartlarda yaşadım. Ve kendime bir gün söz verdim. Dedim ki ben artık başkası için çalışmayacağım. Peki ne yapacağım? Kendi işimi yapacağım. Peki nasıl yapacağım? Yapmam gereken şey arkadaşlar bu kadar güzel bir şey ki her gün sizlerle böyle toplantılar yapıp onlara yardımcı olup onların ekonomik özgürlüklerini sağlamak. Arka tarafta yüzlerce şey var. Bakın bana o kadar kitap yazdım. 5 sentten milyon dolara. Orada anlatıyorum. Bana güzel mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bunlar benim için çok değerli. Ben herkesin ekonomik olarak özgür olmasını istesem de herkesin başaramayacağını biliyorum. Fakat önemli olan şey bir kişi bile alsa. Bakın burada yüz binlerce insan eğitime katılmış. Şu an 2 milyon üzerinde bir rakama ulaştı. Her gün bana böyle mesajlar atıyorsunuz. Bunların değerini benim için anlayamaz. Sevdiğiniz bir işi yaptığınızda siz de benim dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Kargo çeviri problemi ne yazık ki artık eBay'de saatli numaralar girerek ilerleyebileceğiniz bir süreç ya da benim göstermiş olduğum bu sistemde arkadaşlar burada Platinum hesap yönetimi var. Artık kimsenin hesabıyla şuyla buyla uğraşmayın. Bırakın ben yöneteyim. Benim kendi yapay zeka sistemim var. Bu yapay zeka sistemimde arkadaşlar sistem otomatik olarak kargo numarasını çeviriyor. Müşteriye ürününüze kadar gönderiyor. Ayrıyeten feedback ve diğer şeyleri de yapıyor. Hatta çoğu müşterilerimin yani öğrencilerimin hesaplarında ben reklam çalışması bile yapıyorum. Normalde binlerce pound benim almış olduğum sadece bir danışmanlıkken hesap iyi gitsin diye ben bazı yerlerde ufak tefek dokunuşlar yapıyorum. Böylelikle arkadaşlar size göstermiş olduğum gibi bu hesaplar böyle yukarıya doğru çıkıyor. Tabii ki bu teknik olarak akabinde de gelen satışlar arkadaşlar. Hemen bakın 42 tane de satış geliyor. Yani niye reklam çıkıyorsun? Bakın buradaki reklam sayısı arttıkça satışların ne kadar arttığını da görebiliyorsunuz. Bazı günler yüzlerce poundluk satışta oluyor. Yani takip numarası şu an teknik olarak kim çözdüm derse arkadaşlar açıkçası eksik bilgi vardır işin içerisinde. Çünkü size başkalarının çevirmiş yapmış olduğu UPS ya da USPS üzerinden çeviri numaralarını satacaklar. Bunu yapabilir misiniz? Size kalmış. Yapmanız gerekiyor mu? Bence onlara boş boş para vereceğinize bu otomatik sisteme kayıt olun. Ne siz ürün araştırmayla ne ürün listelemeyle ne de akabinde bir şeyle hiçbir şeyle uğraşmayın. Yazılımlara onların kredilerine onlarca pound para vermeye gerek yok. Benim sistem bunu otomatik olarak yapıyor ve ürününüzün listelemesini bile biz 7-8 saat profesyonel yazılımlarla beraber yapıyoruz. Kendi dükkanıma koyduğum ürünlerin benzerlerini de sizlerin dükkanlarına koyuyorum. Aynısını koymuyorum. Neden? Çünkü niye birbirimizle rekabet edelim arkadaşlar. Benim dükkan için güzel satan ürünleri benim dükkanıma, öteki dükkan için güzel satan ürünleri öteki dükkana koyuyorum. Şimdi çoğu arkadaş diyecek ki nereden biliyorsun? Arkadaşlar trafiğinize bakıyorum. Trafik nereden geliyor? Trafiğe bir bakıyorum. Sadece bahçe kategorisinden geliyor. Ben o ürüne gidip de teknoloji ürünleri koymuyorum. Şu arkadaş diyor ki çok satan ürünü ben koydum ona satış yapın. Hayır öyle değil. Doğru olan yani dükkanda trafik nereden geliyorsa o kategoriden ürün listelemeniz lazım. Ve böylelikle çok daha iyi sonuç alırsınız. Ötekisinde almaz mısınız? Onda da alırsınız. O yüzden arkadaşlar dropshipping'de devam etmek isteyen arkadaşlara ben özel bir paket yapacağım. Yorumlarda eBay yazan 10 kişiye sadece 10 kişiliğe indirimli şekilde %50 indirimli şekilde bu KPT kayırmalarını sağlayacağım. Böylelikle arkadaşlar sistem otomatik olacağı için sizler çok da bir şey yapmayacaksınız artık. Yönetim bende olacak.
satışlar gelecek. Satışları kartınızdan çekip müşteriye gönderecek. Takip numarasını koyacak. Böylelikle sistem gönderecek. Yani ne yazık ki YouTube'da izlediğiniz kargo problemi çözüldü videoların aslında arkası biraz boş, açık konuşmak gerekirse. Başkalarının takip numaralarını size verecekler. Bu da bir çözüm bu arada. Ama yapılmalı mı? Eğer bir gün bir müşteri derse ki size ürünüm bana ulaşmadı ve kargo numarasını istiyorum. Verdiğiniz zaman bu benim adresim değil ki derse, o zaman artık ne yapacağınızı az çok biliyorsunuzdur. Yani bir nevi ürünün parasını geri etmek zorunda kalacaksınız. Bunu bile bile ladesleyip yapmalı mısınız? Size kalmış. Bu sizin dükkanınız, sizin ticaretiniz, sizin yolunuz. Ben olsaydım yapmazdım. Otomatik sistem, direkt ne uğraşacağım ürünü kargosuyla çevirmeyle. Artık 2024 olmuş arkadaşlar yol. Size tavsiyem bu şekilde sizlerin de bu sisteme kayıt olup kendi gözleriniz gördüğünüz daha 2,5 haftalık bir hesapta nerelere ulaştığımız arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ama bunu artık netlik getirmek istedim. Çünkü çok dışarıda eksik ya da bana göre doğru bilgi değil. Bu bilgiler paylaşılıyor ve insanlar izliyor ve bunu doğru sanıp bana yazıyorlar gün sonunda. Kim nereden kimin videosunu izlese bana yazıyor YouTube'dan, abi böyle demişler, abi şöyle demişler, falanca danışmanlık şunu söylüyor, falanca bilmem danışmanlık. Benim diyebileceğim bir şey yok ve beni de ilgilendirmiyor kimin ne dediği ama böyle bir şey yaptığınızda olacak sonuçlar ne yazık ki arkadaşlar hesabınıza zarar vereceği için benim bu videoyu çekmem gerekiyordu. Uzun bir video oldu biliyorum ama bunu artık netlik getirmek istedim. Katılmak isteyen arkadaşlar da yorumda eBay yazsın. Benim verdiğim linkten %50 şekilde sadece 10 kişiyi alabilirim arkadaşlar. Arka tarafta çok yer var çünkü yani doluyuz. 10 kişiyi almamın sebebi de bu şekilde takip problemini böyle yavaş yavaş çözerek herkesin hesabında ilerlemek. Yoksa ötekilerin yani bu durumu çözülmediği takdirde eBay dükkanınızın aslında teknik olarak bir şey de kalmayacak. Her neyse sizi çok seviyorum. Umarım faydalı olmuştur bu video. Artık falanca filanca danışmanlık şunu buldu diye bana da yazmazsınız. Bu videoda her şeyi net bir şekilde anlattım. Yani teknik olarak bunun bir çözümü yok. Kargo numarası artık eBay kabul etmiyor. Yeni bir kargo şirketi çıkartana kadar ya da belki ben açarım böyle bir kargo şirketi. Ama ta ki o zamana kadar arkadaşlar ya ara depo ile çalışacaksınız. Ya ara depo sizin adınıza kargonuzun çevirisini yapacak. Bu çok maliyetli oluyor o zaman. Ve bu bir nevi dropshipping'den online arbitraj bölümüne geçiyor. Yani arbitrajda geçiyor bu. Artık dropshipping olmuyor yani. Bu biraz masraflı, bayağı bir masraflı. Kargoyu yeni alacaklar, çevirecekler vesaire vesaire. Ya da ikinci senaryoda otomatik sisteme geçeceksiniz. Ne kargo numarası ya da ne takip şeyiyle uğraşmayacaksınız. Bunu yapay zeka sizin adınıza yapacak. Dedikten sonra sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ta ki görüşene kadar yorumlarda eBay yazıp katıldığınızda unutmayın. %50 indirim hakkınızı da isteyin. Sırf 10 kişi için geçerli. Ondan sonra gelecekler için ne yazık ki arkadaşlar yine normal orijinal fiyatından olacak. Çünkü yer yok. Yer olsa elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü kurulumları kolay değil. Ta ki o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.